Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, tüm dünyada koronavirüsle ilgili şöyle bir psikolojik durum var. Artık herkes bıktı, usandı. Şu anda dünyanın pek çok ülkesinde protesto gösterileri var. Avrupa'da, Kanada'da, Amerika'da, Asya'da, her noktada. Bildiğiniz üzere Kanada'da tır şoförlerinin başlatmış olduğu koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin protestosu devam ediyor. Bununla ilgili olarak hatta Kanada'da olağanüstü hal ilan edildi. Bazı bölgelerde bununla bir şekilde başa çıkmaya çalışıyorlar. Kanada'daki olaydan etkilenen pek çok insan Hollandalı Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için çok sayıda traktör, kamyon ve araba sürücüleri Hollanda'nın farklı kentlerinden Lahey'e geldi. Covid-19 kısıtlamalarının son bulmasını talep eden eylemciler parlamento binası önünde gösteri yaptı. Hükümet istifa edene kadar işgalin devam edeceğini açıklayan eylemciler Başbakan Rutt'un mutlaka gitmesini istiyoruz. Yeter artık, özgürlük, özgürlük pankartları açtı. Lahey Belediyesi'nden yapılan açıklamada gösterinin iptal edildiğini ve polisin eylemcilerin bölgeyi terk etmeleri için uyarıda bulunduğunu belirtti. Yasağa rağmen eylemi devam ettiren eylemcilere para cezası kesileceği veya gözaltına alınacakları da belirtildi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, olay bir şekilde sona erdirilmiş, bu anlaşılıyor. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıya insanlar. Bakın, şu an pek çok ülkede koronavirüsle ilgili tedbirler kaldırılıyor. Şimdi bu yasakların kaldırılmasıyla ilgili karar en az bir yıl gecikmiş bir karar. Neden diyeceksiniz? Şu anki vaka sayılarına bakıyoruz. Hayatını kaybeden insanların sayısına bakıyoruz. Geçen yılla neredeyse aynı. Madem bu kadar sıvılanmaya, aşılanmaya rağmen bu noktaya gelecektik, madem her şey en başa dönecekti, neden siz o zaman bir yıl önce bu yasakları kaldırmadınız? Ne değişti? Her şey aynı şu anda. Bu bir yılda bakın, insanların ekonomileri bozuldu, psikolojileri bozuldu, gelecekle ilgili daha fazla kaygı yaşamaya başladılar. Yarına dair insanların kaygıları arttı. Ülkelerin ekonomileri bozuldu, hayat pahalı oldu, ev fiyatları, markette, çarşıda, pazarda adeta bir yangın var. Dünyanın her yeri, sadece Hollanda değil. Her yerinde tablo bu. Enflasyon denilen belayla pek çok ülke yeni yeni tanışıyor. Şimdi ne dediler? Hasta sayısını, vaka sayısını düşürmek için geçen yıl biz bu tedbirleri almak zorundayız dediler. Aldınız da ne oldu kardeşim şimdi? Niye kaldırıyorsunuz madem öyle? Geçen yılla aynı. O zaman devam ettirin. Arkadaşlar, bir tiyatro oyunu oynanıyor. Bu yasakları bunların bir yıl önce kaldırması gerekirken şimdi halk sokaklara döküldüğü için, bu siyasetçiler özellikle halkın tepkisinden korktuğu için diyorlar ki yasakları kaldırıyoruz diyorlar. İnanın başka hiçbir amacı yok. Ne olabilir? Geçen yıl aynıydı. Niye o zaman geçen yıl kaldırmadınız? Artık halk bıktı, buraya kadar geldi. Halkın sabrı kalmadı. Halk sokaklarda, bakın Kanada'daki olay. Tırcılar, kamyoncular ne yaptılar? Yeter artık kardeşim dediler. Ne yasağı? Amerika'dan gelen tır şoförlerinden aşı zorunluluğu getirdik dediler. Ondan sonra tırcılar ayaklandı, kamyoncular ayaklandı. Ekonomimiz bozuldu dediler. Biz bununla mı uğraşacağız dediler. İstemiyoruz dediler. Mutlak surette bu aşı olacaksınız dediler. Ondan sonra ortalık birbirine girdi. Kanada Başbakanı olağanüstü hal ilan etti. Evet değerli izleyicilerimiz, bakın. Şimdi Hollanda'daki bu olay Avrupa'nın da kaynayacağının ilk işaretleri. Bunlar istihbarat örgütlerinden bununla ilgili bilgileri aldıkları için şimdi korkudan bu yasakları kaldırıyorlar. İşte Almanya kararlar aldı. Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, baktığımız zaman bütün bu ülkelerde hepsi birbirinin ardından adeta bir sürü psikolojisiyle hareket ediyorlar. Biri kaldırınca bu yasakları, diğeri de bu yasakları kaldırmak için harekete geçiyor. Tablo bu. Şimdi onun için Hollanda'da, Lahey'de meydana gelen bu olay yarın öbürsü gün Belçika'da da gelecek. Yarın öbürsü gün Almanya'da da gelecek. Gerçi Almanya'da
neredeyse koronavirüs çıktığından beri her hafta sonu binlerce insan Berlin başta olmak üzere ülkenin değişik noktalarında sokaklara döküldüler. Sonuç ne arkadaşlar? Sonuç yok. Çünkü siyasetçiler bu milyonlarca insanı ne görmek, ne duymak, ne de onların ne yapmak istediğini anlamak istiyorlar. Şöyle bir şey çıkarmışlar. Radikal örgütler bunları yönlendiriyor. Arkadaşlar bir radikallik varsa sen hükümetsin, polis, savcın var. Dersin ki harekete geçin, bu radikalleri bir şekilde hukuksuz davrandıkları için cezalandırın dersin. Bunda bir şey yok. Ama siz sokağa çıkan herkesi işte radikal deyip, etiketleyip insanları bir şekilde ayrımcılık yaparak kötülüyorsunuz. İnsanların demokratik olarak sokakta yürüme hakkı da var. İnsanların fikirlerini sokakta söyleme hakları da var. Ama 2 yıldır, yaklaşık 2 yıldır koronavirüsle ilgili muhalif olan hiç kimseyi hiçbir siyasetçi dinlemiyor. Bu insanlar diyor ki, bak sağlığımdan ben sorumluyum. Sen benim adıma karar alarak bu sıvıları bana zorla vurduramazsın diyor. Ben bu sıvıyı vurdurmadığım için benim seyahatimi engelliyorsun. Seyahat özgürlüğümü elimden alıyorsun. İşe gitmemi engelliyorsun. Beni eve hapsediyorsun diyor. Ama yok, siyasetçiler diyor ki sen diyor böyle yapacaksın. Senin vücudunla ilgili, sağlığınla ilgili kararı ben veririm diyor. Bu arkadaşlar dayatma değil midir? Şimdi ben bunu söyleyince birileri diyor ki sen sıvı karşıtlığı yapıyorsun. Değil kardeşim. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Kararınızı verin. Benim sıvılarla ilgili söyleyeceğim bu. Başka bir şey söyleyemem. Ama benim anlattığım burada siyasetçilerin bu krizi adam gibi yönetememesi. Krizi birbirinin içerisine soktular. Milleti adeta çılgına çevirdiler. İşte insanlar sokaklarda gösteri yapıyorlar. Çıldırmış vaziyetteler. Çiftçi diyor ben üretemiyorum. İşçi diyor kardeşim ben işimi doğru düzgün yapamıyorum. Geçinemiyorum diyor almış olduğum maaşla. Bir de arkadaşlar bakın bu protestoların olduğu ülkelerin çoğu gelişmiş ülkeler. Hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda. Bakıyoruz bu ülkeler vatandaşına gerektiği kadar sosyal yardım yapmıyor arkadaşlar. Yapıyormuş gibi yapıyor. Koronavirüs döneminde fiyatlar aldı başını gitti. Markette, çarşıda, pazarda yangın var diyoruz. Vatandaşın almış olduğu sosyal yardım aynı. Esnafın almış olduğu sosyal yardım aynı. Bunlar aslında bizimle biraz dalga geçiyorlar gibime geliyor. Yani bir yıl önce kaldırman gereken bu yasakları neden şimdi böyle bir karar alarak yürürlükten kaldırıyorsun? Neden bu kadar geç kaldın? Bundan sonra diyecekler ki kalan sağlar bizimdir, ölenlere Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun, veladdallin amin diyecekler yani. Vaka sayısı aynı geçen yılla. Madem öyle niye devam etmiyorsun? Çünkü korkuyorsunuz. Halk sokaklara çıkmaya başladı. Meydanlar kaynıyor arkadaşlar. Her yerde Almanya'da halk sokaklara indi. Çoktandır. Ama bunlar siyasetçilerin işine gelmiyor. Çünkü krizi doğru düzgün yönetemediler. Ya bu özellikle Avrupa koronavirüsün ilk başladığı dönemde biliyorsunuz birbirlerinin havalimanlarında maskelerini çaldılar. Bunların kriz yönetecekleri falan yok. Bunlar yönetiyormuş gibi yapıyorlar. Ülkelerin ekonomileri güçlü mü? Evet güçlü. Bu ekonomi güçlü ama bu pek çok siyasetçi de hepsi için söylemiyorum. Pek çoğunda basiret falan yok arkadaşlar. Liderlik vasfı falan yok. Bunlar bir şekilde sistem bunları yuvarlıyor götürüyorlar. Para da var kasalarda. Gerçi kasayı kilitlemişler. Anahtarları da ceplerine koymuşlar. Akşam yatınca da pantolonlarını çıkarmıyorlar. Biri bu kasanın anahtarını alır. Bu gariban vatandaşa 3-5 kuruş fazla sosyal yardım verir diye korkuyorlar. Gerçekten böyle. Para var kasalarında ağzına kadar dolu, vatandaşa para yok. Daha fazla nasıl vergi alırız diye gece bunu düşünüyorlar. Rüyalarına giriyor. Ben diyor yarın sabah acaba bu çalışandan, işçiden, garibandan nasıl vergi alırım diye düşünüyorlar. Şimdi yeni vergiler geliyor. Koronavirüs döneminde devletler kaybetmiş oldukları vergileri nereden alacaklar arkadaşlar? Senden benden alacaklar. Kolları sıvadılar. Diyorlar ki bugün bilmem ne vergisini getirelim diyorlar. Yarın da şunu getiririz. Çalışandan, emekliden, işçiden, memurdan da şu kadar vergi alırız diyorlar. Göreceksiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bana ulaştırın. Ayrıca gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa kanalımızın Facebook ve Instagram hesabını takip ederek bana ulaştırabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram hesabımızı lütfen takip edin.
Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.